Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Ford Kuga. Bazı otomobil markaları vardır ki tabiri caizse konserve kutusu üretsin, kendi kalitesini ve tarzını yansıtmayı başarır. Ford da bana göre bu markalardan biri. Daha önce yolu Ford'la kesişmiş olanları mutlaka iyi şekilde anlattığı Ford, ona sahip olanlara çoğu zaman başka otomobili hayal bile ettirmiyor. Ve Kuga ya da Escape. SUV furyasının Ford dilindeki anlamı Kuga, C-SUV segmentinde kendi kalitesini ve tarzını yansıtmayı sürdürüyor. 2024 yılına girerken adeta yeni yıl hediyesi olan makyajlı Kuga'da neler değişti? Ford dilini ilk kez yaşayacaklar ve hayalinde bir Ford olanlar için yeni Kuga'ya dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Her zaman olduğu gibi önce biraz tarih. Ford Kuga adını Ford'un bir dönem uygun fiyatlı otomobil markası olan Mercury'nin iki kapılı spor otomobili Cougar'dan alıyor. Cougar kelime anlamı olarak puma demek olsa da Kuga plague yani bulaşıcı hastalık olan vebadan geliyor. Hatta size şunu da söyleyeyim, Hırvatistan, Sırbistan ve Slovenya'da sırf bu isme sahip olduğu için satışların oldukça düşük olduğu da raporlanmış. Yani ne alaka demeden yapamıyor insan. İlk kez 2008 yılında C-SUV segmentindeki kalitesiyle adından söz ettiren Kuga, sonraki yıllarda satış rakamlarında da her sene daha fazlasını yaparak iyiden iyiye kendini sevdirdi. Ve tarihler 2024'ü gösterirken Ford Kuga, 3. neslinin ilk makyajına kavuştu. Yeni Ford Kuga'ya önden baktığımızda daralarak daha agresif bakmasını sağlayan farlarla karşılaşıyoruz. LED teknolojisiyle hem bakışların hem de görüş performansının iyileştiği bu farlarda gündüz ledleri de Kuga'nın imzası oldu. Bakın, panjurun üstünden devam eden bu LED gündüz farları da oldukça şık gözüküyor. Ford'un uzun yıllardır kullandığı ve bence değişimi çoktan hak eden Aston Martin panjuru artık yok. Onun yerine altıgen şekliyle daha özgün ve etkileyici görünen bu panjura geçildi. Hatırlarsanız yeni Focus'ta bu panjura geçtiği için Kuga ile benzerlik de arttı. Ford logosu da öncesinde kaput üzerindeydi. Artık panjurun merkezinde daha büyük haliyle duruyor. Tamponda değişen yeni Kuga, ST-Line'de spor ve elegans karışımı bir hale bürünürken aktif donanımda tam anlamıyla bir arazi göndermesi var. Önceki nesline göre daha kötü hale gelen bu suratı kesinlikle ben çok daha fazla beğendim. Yeni Kuga'nın yenilenen bu tasarımına elbette kocaman bir yıldızı tam puan bizden gider. Bir otomobil makyajlandığında biliriz ki profil en az değişime uğrayan yerlerden ilkidir. Çünkü yine biliriz ki ona makyaj diyorsak profil değişmemiştir. Profil değişiyorsa o zaten makyaj değildir. Yeni Kuga'nın bu hızlı hissettiren camlarıyla profil tasarımı da elbette makyaj öncesiyle tamamen aynı. Yumuşak hatlarıyla olduğundan daha geniş ve tombik görünen profilde keskin bir omuz çizgisi yok. Ona tam profilden baktığımızda ise bu tasarım bana efsane Mustang'i hatırlatıyor. Hoş, şimdi günümüzde bir de tamamen elektrikli e-Mustang var ve onun da profili bu tasarım detayına sahip. Hatta makyaj öncesinde ön tasarım yüzünden daha sivri bir şekilde ileriye uzanan Kuga, burnunu toplayınca daha net bir duruş kazanmış. Makyaj sonrası beni arada bırakan detaysa jantlar oldu. Makyaj öncesinde bence daha spor görünen jant tasarımlarının yerine bu Subaru XV'yi anımsatan tombik jantlar almış. Boyutları ise detay severlere özel. Giriş seviyesinde 225, 65, 17 inç olurken üst seviyelerde 225, 60, 18, 225, 55, 19 ve 245, 45, 20 inç büyüklüğünde modeller beğeninize sunuluyor. Makyajda en az değişen yerlerden biriymiş gibi görünse de beni çok fazla etkilemeyi başaran arka tarafta sizi baş başa bırakıyorum. Bir otomobilin arka tasarımı ve o tasarımdaki değişim benim için en önemli kısımlardan biri. Çünkü bir otomobil sever olarak, hatta petrolit olarak araba sürerken aldığım zevki katlayacak diğer şey trafikte araba sürerken önümdeki diğer otomobilleri izlemek oluyor. O yüzden bir otomobilin arka tasarımı benim için oldukça önemli. Ford Kuga'da hali hazırda oldukça başarılı olan arka tasarımının ana hatlarını aynen korurken ufak detaylarla etkileyici değişim yaşamış. Stoplar şekil itibariyle birebir aynı olurken bu kırmızı detay alttan birleşmiş ve bu ufak hamleyle bakışlar tamamen değişiyor. Frene basınca da LED böyle yanıyor. Peki diğer değişimi siz görebildiniz mi? Makyaj öncesinde bagajın ortasında duran bu bagaj açma çukuru bence yerinde bir karar olarak kaldırılmış. Böylece arkada tertemiz bir görüntü olmuş. Hadi İkinci bombayı da patlatalım. Doktor bu ne? Şimdi ben bunu yadırgadığım için sormuyorum. Bir dönem bazı abilerimizin kendi arabasına yaptığı bu çift köpek balığı antenini Ford yapınca kimsenin ses çıkacak mı acaba? O modifiye kralı büyük üstadları da Ford'a ilham oldukları için buradan kutluyorum. Diğer tebrik ise Ford'a. Makyaj öncesiyle aynı kalsa da bu gerçek egzoz çıkışlarıyla tampon efsane ötesi duruyor. Bir de şöyle homurtulu çıtır bir egzoz sesiyle of. Buna yıldızı anında veriyorum. Elbette dışarıdaki değişimin kozmetik olmasından dolayı boyutların fark edilir derecede büyümeyeceğini biliyoruz. Buna karşın donanım seviyesine göre boyutları değişen yeni Kuga'da yine
detay severler için titanyum donanımda 4604 mm, ST-Line'da 4615 mm ve aktif donanımda 4645 mm uzunluğa sahip. Genişlikte 1882 mm ile tüm donanımlarda aynı olurken yükseklik titanyumda 1679 mm, ST-Line'da 1651 mm ve aktif donanımda 1683 mm olarak belirlenmiş. Dingil uzunluğu ise tüm donanımlarda aynı olacak şekilde 2711 mm. Kocaman ekranlar olmazsa ben otomobili almam diyen takipçilerimiz için buyurun size yeni Kugar'ın iç mekanı. Öyle bir hale geldik ki artık otomobilin içindeki ekran ne kadar büyükse ya da ekran sayısı ne kadar fazlaysa otomobilin teknolojisi o kadar iyi ya da kendisi o kadar lüks oldu. Ben şahsen ekran düşkünü bir adam değilim. Bir tane olsun, adam gibi her işimizi görsün, kasmasın donmasın, CarPlay bağlantısı olsun bana yeter. Ama bazen birçoğumuza yetmeyebiliyor. Ford da iç mekandaki en büyük değişimi ekranlarına vermiş. Kapı iç dizaynı, koltukların tasarımları tamamen aynı kalmış. Bu konforlu koltuklara oturduğunuzda önümüzdeki haftalarda yakından inceleyeceğimiz Puma'da olduğu gibi bir direksiyon güncellemesi isterdim. Her ne kadar dışarıda makyaj olsa da otomobilin yeni olduğunu hissettiren en önemli detaylarından birinde eski direksiyonu bırakmak pek olmadı. Yine de altı kesik olan bu direksiyon tam anlamıyla Ford karakterini yansıtıyor. Bu direksiyon arkasında ise tamamen dijital gösterge paneli bulunuyor. Mavi rengin hakim olduğu bu gösterge paneli üzerinden araçla ilgili tüm bilgilere anlık olarak erişebiliyorsunuz. Teknoloji olarak makyaj öncesiyle aynı kalan bu paneli ben başarılı buluyorum. Makyaj öncesiyle tamamen aynı olan konsolun merkezinde ise büyük bir değişim var. Evet, makyajın müsebbibi bu 13.2 inç büyüklüğündeki ekran Ford tarafından geliştirilen son nesil SYNC 4 işletim sistemiyle donatılmış halde geliyor. Tabi şunu söyleyeyim, bu ekran standart değil, giriş seviyesinde 8 inçlik bir ekran bulunuyor. Bence harika olan özelliklerinden biri de aynı anda iki cep telefonuna CarPlay bağlantısı yapabilmesi oldu. 5G bağlantısı da önümüzdeki dönemde gelecek güncellemeler için onun daha güncel bir sistem olmasını sağlıyor. Ama bunun farkını günlük hayatta çok büyük şekilde hissetmeniz pek mümkün değil. Onun dışında dokunmatik hassasiyeti ve tema konusunda başarılı bulduğum bu ekranı ben beğeniyorum. Eğer siz de bizim videolarımızı beğeniyorsanız, ki ben beğendiğinizi görüyorum, kanalımıza halen abone olmayan milyonlarca izleyicimize aşağıdaki abone ol butonuna basarak abone olmalarını hatırlatmak istiyorum. Cansınız. Konsolun devamında burada klasik havalandırma çıkışları ve klima kontrol ünitesi bulunuyor. Orta konsol üzerindeki USB girişleriyle birlikte kablosuz cep telefonu şarjı yapabileceğiniz bir alan sunulmuş. Buradaki ışıklı bardaklık ve vites seçim kumandasını da ben çok beğendim. Kesinlikle çok şık ve kullanışlı görünüyor. Açılır panoramik cam tavanı olduğunda şöyle şuraya ekleyelim. Bu da birçoğumuz için önemli bir detay çünkü. Evet dostlar, bunlar dışında yeni Ford Kuga'nın kabininde farklı bir şey yok. Sade, kullanışlı, Ford kalitesinde bir işçilikle başarılı bir iç mekan burada sizi bekliyor. Geldik arka koltuklara. Diz ve baş mesafesi konusunda fazlasıyla, hatta biraz iddialı olsun ama birçok rakibine göre çok daha iyi boyutlara sahip olan yeni Kuga bomba bir özelliği de burada sunuyor. Yeni Kuga'nın arka koltukları ray sistemi sayesinde ileri geri gidebiliyor. Bu da hem çocuk koltuğu taktığınızda çocuğunuza erişimi kolaylaştıracak hem de bagajda ekstra bir alanı kullanımınıza sunulacak. Geniş ve ferah hissiyle makyaj öncesiyle aynı olan arka koltuklarda orta konsol üzerinde USB bağlantılarını ve havalandırma çıkışlarını görüyoruz. Dış mekandaki değişimden içerinin pek fazla nasibini almadığı yeni Ford Kuga'da bagaj hacmi de makyaj öncesiyle tamamen aynı. Yeni Kuga arka koltuklar normal konumunda pandizot verken 412 litre, yokken 553 litre hacim sunarken arka koltukları yatırdığınızda 1017 litreye kadar hacim kullanımınıza sunuluyor. C-SUV segmenti için fazlasıyla iyi değerler olduğunu söyleyebilirim. Otomobil camiasında birçok sürücü destek asistanının öncüsü olan Ford, yeni Kuga'da da gerekeni yapmış. Ben hatırlıyorum, bir dönem özellikle otomatik park ve yorgunluk tespit asistanları konusunda bir hayli reklam yapan Ford, güvenliğe her zaman büyük önem veriyor. Bunu Ford'u bir kez olsun süren herkes de oldukça yakından bilir. Yeni Ford Kuga'da da 2024 yılı için son nesil teknolojilerle birlikte sürücü asistanları kullanımınıza sunulmuş. Sürüş dinamikleri konusunda ise önlerde tam bağımsız MacPherson süspansiyonlar kullanılıyor. 4 çeker versiyonda arkalar da tam bağımsız halde gelirken 2 çeker versiyonda yarı bağımlı torsiyon kullanıldı. Bunlara ek birçoğunun ne yazık ki opsiyon olduğu, sizin yerinize gaza ve frene basarak ayarladığınız hızda trafikte ilerleyen adaptif hız sabitleyici, otomatik şekilde açılarak hem sizin hem de karşıdan gelen sürücünün görüş performansını bozmayan otomatik yanan uzun farlar, kör noktanıza kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıkları da fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi, önden çarpışma önleyici ve acil durumlarda sizin yerinize fren yapan acil durum freni,
Yokuşlarda size destek olan yokuş kalkış asistanı, şerit dışına çıktığınızda sizi sesli ve görsel şekilde uyaran şerit takip asistanı. Trafik cezalarının da bir hayli arttığı şu dönemde benim oldukça beğendiğim özelliklerden yol üzerindeki trafik işaretlerini ekranlar üzerine yansıtan trafik işaretlerini okuma sistemi yeni Ford Kugar'ın öne çıkan sürücü asistanları arasında bulunuyor. Çinli modellerle kıyaslayınca onların yanından geçemez fakat bildiğimiz Ford karakteri ve güveni olunca Kugar'ın şansı hep yüksek. Şarj edilebilir hibrit motoru ve düşük hacimli benzinli motoruyla yeni Ford Kugar'ın şansı biraz daha arttı. Motor seçenekleri en stresli bölümlerden biri kesinlikle. İnsan istiyor ki şöyle horul horul, yüksek hacimli, yüksek silindirli motorlarla zevkli sürüşlerimiz olsun. Ama henüz o seviyeye erişemedik maalesef. Yeni Ford Kugar'da ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösterecek 3 farklı motor seçeneği sunuluyor. Dizel motor seçeneğinin olmadığı yeni Kugar'ın ilk motoru 1.5 EcoBoost 6 ileri manuel seçenek oldu. Önden çıkar olan bu motor kombinasyonundan 150 beygir güç, 240 Nm tork elde ediliyor. Üst silindirli olduğunu da söyleyeyim. Sıfırdan 100'e 9.5 saniyede çıkan yeni Kuga maksimum 195 km/saat hızla çıkabiliyor. Bu motorun 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 6.3 litre olarak belirtilmiş. Üzerine 1 litre koyalım, 7-7.5 litre, yani fena değil. Diğer motor seçeneği ise özellikle Türkiye'de görmemizin pek mümkün olmadığı 2.5 litrelik motor. Önden çeker versiyonda 180 beygir olup 4 çekerde 183 beygir olan bu modelde 1.1 kWh hacminde bir de elektrik motor desteği bulunuyor. 4 silindirli bu motorun 0-100 süresi 4 çeker versiyonu için 8.3 saniye olurken 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi 5.7 litre dolaylarında. Yeni Ford Kugar'da bulunan son ve en güçlü motorsa 2.5 litre benzinli motora ek 14.4 kWh hacmindeki bataryasıyla tamamen elektrikli motorun birleşiminden oluşan plug-in hibrit motor oldu. 243 beygir gücüyle güç ve performans konusunda tatmin edici olan yeni hibrit Kuga 70 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş vaat ediyor. Kombine şekilde ise 900 kilometrelik bir sürüşten bahsedilmiş. Ne dersiniz, 900 kilometre şarj edilebilir benzinli hibrit motor için yeterli mi? 0-100 süresi 7.3 saniye olan bu motorun ortalama benzin sarfiyatı ise 1 litre. Yani 900 kilometrede 9 litre. Bak, bu hiç fena değilmiş. Yenilenen Kugar'ın fiyatı Avrupa'da 3.500 euro zamlanarak 39.950 eurodan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Ne derseniz, sizce yeni Kuga Türkiye'de kaç bin liradan satışa çıkar ve bu fiyat ve özellikleriyle rakiplerine karşı şansı olur mu? Yeni Ford Kugar'ın baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Ford Kugar'ya makyajın yaradığını düşünüyorum. Özellikle de ÖTV muafiyetli modellerin başında gelmesiyle de değerlendirilmesi gerekiyor. Aynı fiyat bandındaki modellerin çokluğu ve Çinli rakipleri de işin içine dahil olunca Ford biraz zorlansa da yine de kendi hükmünü sürmeye devam edecektir. Sonuçta ne demişler? Alırız Ford, oluruz Lord. Peki siz yeni Ford Kuga hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni Ford Kuga hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.